Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün VC markasının kulaklık pedlerini inceleyeceğiz. Bu gördüğünüz gibi kulaklık pedleri gerçekten görünüş olarak çok güzel fakat bir o kadar da tuzlu. Bunu baştan söyleyeyim. Fiyatlarına geçmeden önce aşağıda bulunan abone eşiğimde bana yardımcı olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Aynı şekilde videoda sizin için faydalı olduysa beğenebilirsiniz. Gelelim fiyatlarına. Arkadaşlar VC pedin kendi sitesinden aldığın zaman 28 dolar ile 32 dolar arasında oluyor ve ithalat ücreti buna dahil değil ama kendi sitesinden aldığınız zaman İlk ürüne %10, ikinci ürüne %15 indirimi alabiliyorsunuz. Bir de Amazon'dan alabiliyorsunuz. Amazon'dan aldığınız zaman da 1400 lira gibi oluyor Freeze modeli ve normal model ise 1200 lira. Bunların fiyatları değişebiliyor, bilginiz olsun. Ben aşağı linklerini bırakırım. Gider oradan istediğiniz modeli istediğiniz şekilde alabilirsiniz. Tabii fiyatları da ona göre olacak. Şunu söylemeden ilerlemek istemiyorum. Kulaklık pedleri arkadaşlar gerçekten bir kulaklığın en önemli bileşeni diyebilirim. Şimdi diyeceksiniz ki ya zaten kulağımıza takmak için kulaklık pedi lazım. Hayır, bundan bahsetmiyorum kesinlikle. Ses desibellerini ayarlayabiliyorsunuz. Yani aslında burada VC pedleri düşürüyor. Tiz ayarına gidebiliyorsunuz. Bas ayarına gidebiliyorsunuz kulaklık pedleriyle. Yani bunların her birerlerini kulaklık pedi aslında etkiliyor. Ve en önemlisi oyuncular için de uzun kullanımı kesinlikle etkiliyor. Konfor olarak kesinlikle en iyi konforu almanız gerekiyor oyuncu kulaklıklarından. Şimdi size biraz tasarımlarından bahsedeyim arkadaşlar ve modellerinden bahsedeyim. Hemen şöyle bir çevireyim. Şunu da şöyle bir çevireyim. Bu şekilde size bahsedeyim. Bakın bu Freeze modeli şöyle dışı deri ve içi kumaş. Bu da arkadaşlar komplesi deri olan model. İçi dışı komplesi deri. Bunun yani Freeze olmayan modelinin aynı zamanda bu şekil kumaş dışı deri olan da var. Ama o maalesef şu an elimde yok. O yüzden en fazla görüntüsünü size koyabilirim. Şimdi bunlar arasında burada sanki hafızalı bir hissiyat varmış ve kısa kullanımlarda serinletici jel olduğu için içinde böyle yumuşak, nasıl diyeyim, jelli bir yapı var gerçekten bunda. Bunda ise normal sünger. Diğer alt modeli de büyük ihtimal aynı bunun gibi sünger olacaktır. Orijinallerine baktığımız zaman her iki modelin, mesela bu şöyle göstereyim, bu G Pro X'in, bu da HyperX'in, şöyle yan yana getirdiğim zaman şöyle bir bakın arkadaşlar. Hissiyat olarak şunlar aynı ama Freeze modeli gerçekten hissiyat olarak orijinalinden çok farklı. Burada bir jellik, böyle bir hafiften ellediğim zaman bile serinlik var. Ama uzun kullanımda değişiyor, bilginiz olsun. Aynı zamanda ölçüler de farklı. Bakın burada daha bir geniş yapı var. Aynı zamanda şöyle buraya getireyim. Buradan göstereyim, daha iyi olur. Yine burada daha bir dar ama burada daha bir geniş yine orijinal pedlerde. Ama şunu söyleyeyim. VC pedlerinki daha derin. Şöyle söyleyeyim, yani bu boğuma kadar geliyor. Bunlar daha kısa. Özellikle şöyle bastığı zaman kulaklık arkadaşlar, VC pedler daha iyi iş çıkartıyor. Derinlik olarak yani kepçe kulaklar VC pedi alsa daha rahat edeceklerdir. Ama genişlik olarak gördüğünüz gibi Logitech'inki daha geniş. HyperX'inki de bir tık geniş diyebilirim. Şimdi Freeze modeli ile normal model arasında soğukluk farkı hepimiz isteriz. Adı üzerinde zaten dondurucu jelli olarak geliyor ve 200 lira daha fazla para veriyoruz. Maalesef 1,5 saat kullanımdan sonra arkadaşlar her ikisini ölçtüğümde de ikisinin derecesi aynı ya da neredeyse birbirine yakın çıktığını söylemek istiyorum. Peki Freeze modeli gerçekten hiç mi bir şeye yaramıyor? Yani şunu söyleyeyim, dürüst olmam gerekiyor bu konuda. Freeze modeli ilk kafanıza taktığınızda bir yarım saate kadar gerçekten böyle bir serinlik veriyor. Ta ki o kafanız oyundan hararetlenmeyinceye kadar ya da böyle cool takılıyorsunuz. Sakin takıldığınız zaman da böyle hafiften bir serinlik veriyormuş hissiyatı veriyor. Ama onun haricinde yani böyle kafanızda işte FPS oyunlarını oynayan arkadaşlar bilir. Heyecanlandığınız zaman böyle bu sıcak günlerde daha da böyle teriniz fazlalaştığı zaman maalesef etkisini kaybediyor. Tabi şunu da söylemek istiyorum. Freeze modeliyle yani bu gördüğünüz modelle bunun arasında böyle bir jelimsi fark olduğundan dolayı bu böyle daha böyle kafanızda yumuşak hissiyat verdiğini söylemek istiyorum. Peki sadece bu kadar mı? Hayır. Şimdi baya anlatıyorum, kusuruma bakmayın. Ama ben burada size gerçekten paranızı hak ettiğini almanız için uğraşıyorum. Şimdi 200 lira fark verdik ama ağırlık konusu var arkadaşlar. Şimdi şaşıracaksınız. Diyeceksiniz ki ne alaka? Şöyle söyleyeyim. HyperX daha hafif. G Pro X biraz daha ağır. Öyle değil mi? Şimdi ben HyperX'i hafifliğinden dolayı seviyorum. Ama Freeze modelini aldığım zaman arkadaşlar 80 gram daha üzerine koymak zorundayım. Çünkü Freeze modelin tekinin ağırlığı 40 gram. Bir 40 gram daha geldiği zaman 80 gram. 300 gramlık olan bir kulaklık oluyor 400 gram. 400 olan 500 oluyor. Yani kafanızda bir nebze de olsa konfordan
eksiği veriyorsunuz. Normal kulaklık pedleri ise 18 ile 20 gram arasında. Bu da 40 gram. Yani sadece Freeze modelinin tek kulaklığına eşdeğer oluyor. Bunu da burada söyleyeyim. Yani mesela G Pro X'e ben taktım, biraz kullandığım zaman gerçekten bir ağırlık hissediyorsunuz. O ağırlığı şöyle söyleyeyim. Kafaya çok güzel tutunduğundan dolayı Freeze modeli böyle bir yumuşak hissiyatı verdiği için yani 5 saat kullandım. Herhangi bir ağrı, herhangi bir sıkıntı da yaşamadım. Ama o ağırlık, böyle bir kafanızdaki o ağırlığı hissediyorsunuz. Hissetmenizle beraber de size böyle zorlu, böyle bir meşakkat vermiyor. Bunu da böyle söylemiş olalım. Şimdi fiyatından bahsettik. Konforuna ait ölçü, tasarım, ağırlık, derece, her şeyden bahsettik. Sesten bahsedelim. Bizim konumuz FPS oluyor genelde. İlk önce orayı söyleyeyim. FPS olarak şüpheniz olmasın arkadaşlar. FPS olarak hepsini kullanabilirsiniz. Rahatlıkla, gönlünüz rahat olsun. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Ama normal işte teknik verilerine biraz indiğimiz zaman teknik veri olarak bakın, bu hissiyat değil kesinlikle. Bir arkadaş, bir YouTuber abimiz ölçmüş bunları. SteelSeries Nova'yı kullanmış ve VC pad'lerde bas eksikliği, tizde normalleşme ve yüksek ses seviyesini 0.4 desibel kadar azalttığını görmüş. Bunu buradan söyleyeyim. Ama bana göre sadece şu derilerde ait ve HyperX kulaklığına bu bir hissiyattır, veri değildir kesinlikle. Bas artımı bana göre yaşadı. Yani ben kulaklığımda böyle bir baslı hissiyat işittiğimi iddia edebilirim desem yalan olur. Bana daha iyi hissiyat verdi diyeyim. Siz de alacaksanız, eğer bas istiyorsanız en azından kulaklık pedlerini bu şekil kapalı olan modelini tercih edin, ama terlemede cabası, bilginiz olsun. Bunlar daha az terletiyor. Özellikle Freeze modelinde neredeyse hiç terlemiyor diyebilirim, ama soğutma da yapmıyor. Bunu da söylemiş olalım. Evet arkadaşlar, garanti konusundan size biraz bahsetmek istiyorum. Her iki kulaklığın garantisi 1 sene. Aklınızda olsun. Ve benim başımdan şöyle bir olay geçti. Bu kulaklığı çıkartırken arkadaşlar 2 sefer test ediyorum. Şuna taktım, bunu taktım, bunu buna taktım derken şu çıktı. Böyle temiz, cillop gibi çıkıverdi. Kopma yok, herhangi bir şey yok. Yani yapışkanından çıktı. Bu da şöyle söyleyeyim, kulaklık pedleri hareket etmesini engellemek için, ama şu an bu kulaklık pedinde herhangi bir hareketlik yok. Taktım, gayet düzgün bir şekilde duruyor. Neyse dedim, çekeyim, atayım, belki bir şey söylerler bana. Çektim fotoğraflarını. Bunu çektim, bunu çektim. Hani gösterdim, herhangi kendiliğinden koptuğuna dair. Dediler ki biz size komple ücret iadesi yapalım. İthalat ücreti hariç 1 yıl garantili dediler. Gerçekten güzel. Komple parayı da bana iade etmiş oldular. Güzel, benim hoşuma gitti. Ama uzun kullanımda ne olur? Bunu tabi bilemem. Hani 6 ay sonra şunu diyebilirler, yani kullanıcı hatası derlerse gelip suçu bende bulmayın. Bunu buradan baştan söyleyeyim. Sonuç olarak ise arkadaşlar, fiyatlar gördüğünüz gibi alınır alınmaz gerçekten hiçbir şey diyemiyorum. Çok pahalılar. Şekil olsun diye alabilirsiniz. Kepçe kulaklar alabilir çünkü kulaklarınız rahat eder. Biraz daha böyle nasıl diyeyim, derinlemesine seven arkadaşlar yine alabilir. Yine rahattır, ama bu rahatlık için 1200 lira verilir mi? İşte burası tamamıyla sizin bütçenize ve sizin kararınıza bağlı. Bu arada 1200 lira da, bu yanlış hatırlamıyorsam 5 tane zurna dürüm ediyor. 5 zurna dürüm mü yoksa bu mu? Tamamıyla tercih sizin. Benim söyleyeceklerim bu kulaklık hakkında bu kadar. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.